Herkese günaydın. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi dün gümüşte şu yatay bant içerisinde bir düzeltme ile tekrar yükselişler başlar mı dedik. Fakat bakın şu bir önceki tepe noktasına kadar 22-21.98'e kadar bir yükseliş gördük ve buradan gelen satışların da şu destek bölgesini 21.44-21.28 desteğini kırdığını şu an için görüyoruz. Bakın burada bir omuz baş omuz formasyonu oluşmuş olabilir. Olası bu formasyonun hedefini de kısaca şöyle göstermek istiyorum size. Aşağıda 21-28 kırıldıktan sonraki şu an o süreci takip ediyoruz. Bu formasyonun hedefi 20-39-20-40'lara kadar satışların devam etmesi gerektiğini bize gösteriyor. Bu da şu son yükselişin %50 seviyesinin geçtiği 20-49-20-35 destek bölgesini göstermekte. Burada bu formasyon dışında şu dalga hareketlerini de gene bir kontrol ederek aslında bu sürecin desteklendiğini görebiliyoruz. Bakın bir önceki dibin üstünde yeni bir dip yapıyor ve sonrasında gelen tepe gene bir önceki tepenin üstünde oluşuyor. Şu dip de gene bir önceki şu hatta iki dibin de üstünde bir dip yaptıktan sonra şu tepenin güçsüz olduğunu, bir önceki tepenin altında kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan gelen satışlar da bir önceki dibi de kırdığı için artık burada bir düzeltme sürecine girmiş olabileceğimizi düşünürüz. Bunu da gene bu formasyon desteğiyle birlikte aşağıda 20.49-20.35 desteğine doğru satışların devamı beklenir. Burada bizim son olarak takip edeceğimiz destek bölgemiz 20-19.88 aralığındadır. 19.88 altında kapanışlar görecek olursak şu yükselişin %61.8'ini de kırdık ve bir önceki dibe doğru hareketlerin, satışların derinleştiği bir süreci takip ediyoruz deriz. Buradan olası dönüşlerde de takip edeceğimiz direnç bölgemiz yukarıda 22-21.98 aralığı olacak. Şu bir önceki tepe yukarı kırılmadığı sürece, daha yüksek yeni bir tepe yapmadığı sürece satışların devamını bekliyor olacağız. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altının gene aslında daha güçlü durduğu bir süreci takip ediyoruz. Bakın şurada da bir yükseliş kanalımız vardı. Bunun altında hareketler görüyoruz. Aynı zamanda bakın buradaki dalgaları da gene bir kontrol ettiğimizde şu yükseliş sonrasında gelen satışlar ve burada bakın bir tepe daha yapıyoruz. Fakat şu an gelen dip önceki dipleri kıran yeni bir düşük seviye olduğu için gene burada satışların derinleşebileceğini düşünürüz. Burada da takip edeceğimiz ilk destek bölgemiz 1748-1743 aralığından geçiyor. Aslında şu yükselişin aynı zamanda Fibonacci %23.6 seviyesi olduğunu bize gösteriyor. 1743 altı kapanışlar satışların derinleştiği ve aşağıda 1681-1677'ye kadar satışların devam edebileceği bir süreci bize gösterir. Bu da %61.8 seviyesinin geçtiği bölge. Yine tabii yukarıda %50 seviyesinin geçtiği destek bölgemiz var. 1707-1700 aralığından geçen bu seviyeler önümüzdeki günlerde önemli olacak. Bu satışlar devam ettiği takdirde. Buradan şimdi altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız şu Fibonacci %50 seviyesinin geçtiği 82-92-82-65 bölgesini takip ediyorduk. Buradan satışlarla karşılaştık. Gelen satışlarda bakın aşağıdaki gri bölgeden destek bulunca bu sefer bir önceki tepenin üstünde yeni tepeler yapan ve %61.8 seviyesine kadar ulaşan ki burada da direnç bölgemiz 83-70-83-44 bölgesi. Bu bölgeye kadar bir yükseliş süreci takip ettik. Aslında bu gümüşün altına oranla daha fazla değer kaybettiğini bize gösteren bir süreç. Ancak şu an gümüş mü altına uyup tekrar yükselişe geçecek yoksa altın mı gümüşe uyup satışa geçecek bu süreci takip ediyor olacağız. Yukarıda 83.70'in kırılması altın ve gümüşte bir miktar daha satışların derinleşeceği anlamına geliyor. Şimdi buradan hızlıca bir platine geçmek istiyorum. Platinde de bakın şu destek bölgemiz vardı. 1010-1003 bölgesi. Bunun altında hareketler görüyoruz. Yukarıda bakın şu tepe bölgesi geçilmediği sürece burada da satışların devamını bekleriz. Bu bölgede 1037-1031. Bakın gene burada düşen tepeler, düşen dipler şeklinde bir hareket takip ediyoruz. Burada da yukarıda 1010-1003 direnci tekrar yukarı kırılmadığı sürece
sürece. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz 983-979 bölgesi olacak. Yükselişlerin tekrar başladığını söyleyebilmemiz için geçilmesi gereken ilk direnç bölgesi 1037-1031 olduğunu görüyoruz. Buradan hızlıca bir gramlara bakalım. Gram altında da aslında benzer bir durum söz konusu. Bakın şu dipten başlayan bir yükselişimiz vardı. Daha sonra şurada tekrar bir dip yaptık ve şurada yeni bir yüksek yapıp buradan gelen satışların da gene bir önceki dibi kırdığı yeni bir dip yaptığını şu an görüyoruz. Dolayısıyla burada da satışlar derinleşebilir. Ancak gramlarda tabii tamamıyla onslara bağlı bir süreç takip ettiğimizi unutmayalım. Onslardaki düşüşlerin devamı gramları da aşağıya çekecektir. Çünkü dolar Türk lirasının sabit kalmaya devam ettiği bir süreci yaşıyoruz. Buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de hatırlarsanız 13-15 üstünde kalıcı olacak mıyız bunu takip ediyorduk. Buradan satışlarla karşılaştık ve ilk destek bölgemiz 12.64-12.42 şu an test ediliyor. 12.42 altında kapanışlar görecek olursak da altın ve gümüşte satışların derinleştiği bir süreci takip ediyoruz demektir ve bu da 11.75-11.47 desteğini tekrar gündeme getirecektir. Evet, bugünlük de altın ve gümüşten bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.